Ve evet dostlar, hazır mıyız? Herkes arkasına yaslansın çünkü bugün çeşitlendirilmiş altcoin sepeti sunan, deflasyon özelliğiyle geri alım ve yakma süreci olan stake de yapılabilen Basket Coin'i şöyle çok kısaca bam bam masaya yatıracağız ve tabii ki de başlarken altcoin analizlerinin ve canlı yayınların non-stop kesintisiz devam etmesi için kanalıma abone olarak yanındaki zil butonuna tıklamayı unutma. Anlattıklarım tabii ki de bir yatırım tavsiyesi değildir, bunu da söyleyeyim. Şimdi herkes hazırsa bam bam olaya giriyoruz. Evet, şimdi şöyle bir ekranı yapıştıralım. Kanka, şimdi Basket Coin nedir? Yani şöyle bir baktığımızda ilk olarak evet şuradan açalım. Bitcoin, Ethereum, Polkadot, SmartKey, EFT, Finance, USD Coin yani USDC ve Basket Coin üzerinden aslında bir sepet, yani bunları içeren bir altcoin sepeti olduğunu görüyoruz ve bu otomatik altcoin sepetinin detaylarına zaten birazdan geleceğiz ama hani böyle bir coin'i almakla bizzat kendimizin altcoin sepeti yapması arasında ne tür farklar var onu da birazdan anlatacağım. Ama önce istersen gel şöyle bir bu token'ın detaylarına gelelim. Çünkü bu bir altcoin sepet token'ı. Bu token'ı aldığın zaman aslında otomatik olarak bunlara yatırım yapmış oluyorsun diye bir beyanı var. Evet, şimdi şöyle bir CoinGecko verilerine baktığımız zaman da evet şu an bir BSKT yani Basket Coin'in fiyatı 10 cent, yani toplam arzı da buradaki verilere göre az, yani normalde 21 milyon olarak hesaplamışlar ama burada şu an 20 milyon 492 bin yazıyor. Ve yani şu an 15 milyon 891 bin 243'ü zaten piyasada dolaşıyor. 24 saatlik hacmi çok fazla değil, yani bu verilere göre 16.314 dolarlık işlem olmuş. Fiyatının yüksekliği de muhtemelen arzının az olmasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum ve bu Basket Coin tüm zamanların en yüksek, evet şurada bak, en yükseğini 1.62 ile 5 Mayıs 2021'de yapmış ve en düşüğü aslında yaklaşık 2 saat diyor. Bak, aslında tüm zamanların en düşük zamanı rakamına gelmiş. Şimdi evet, devam ediyoruz. Peki şimdi Basket Coin'in diğer özelliklerine de şöyle bir bakalım. Ne var? Şöyle bir extreme deflation diyor. Yani bir deflasyon söz konusu burada baktığımız zaman. Diyor ki şimdi yapılan işlemlerden %2 komisyon alma özelliği sayesinde bu deflasyon mümkün oluyor diyor. Burada da tabii bu %2 komisyonu %1'i yakılırken %1'i de özel oluşturulmuş bir ödül havuzuna gittiğini ifade ediyorlar burada ve bu ödül havuzundaki coinler stake platformu aracılığıyla stake yapan cüzdanlara dağıttığını, bunu ifade ettiğini burada görüyoruz. Evet, şöyle tekrardan bir bakmak gerekirse. Evet, stake için Staking Platform 2.0 hayata geçirmişler ve en az 5000 adet BSKT token, yani aslında Basket Coin'i stake etmek gerekiyor. Tabi bu yeniden dağıtımlardan faydalanmak için olan bir staking süreci, aslında tabii ki de zorunlu bir şey değil. Ve şöyle bir devam ettiğimiz zaman zaten burada görüyoruz. Bu süreç nasıl oluyor mesela? İşte bir MetaMask gibi bir cüzdanı bu işte Uniswap gibi platforma bağlamak, sonra en azından 5000 BSKT'yi allocate etmek oraya, aslında likiditeye eklemek gerekiyor. Evet, olaylar aslında bu şekilde. Şöyle bir baktığımız zaman zaten staking platformu da geliyor. Muhtemelen henüz eklenmemiş burası. Ben hani wallet'ı bağlamadım diye muhtemelen. Evet, şöyle bir baktığımız zaman neler var. Evet. İşte nerede? CoinSpeed'de ve Uniswap'ta listelendiğini zaten görüyoruz. Bu da zaten şurada piyasalar bölümünde de zaten CoinGecko'da burada yazıyor Uniswap ama şuradan gördüğümüz kadarıyla evet nerede? CoinSpeed'de de listelenmiş. Evet, şimdi şöyle bir baktığımız zaman evet token tarafına baktık. Şöyle biraz daha detaylarına inelim. Evet, yani token'da neler var? Tabii ki de ilk özelliği basket. Yani adı üstünde aslında bir sepet coin'i. Basket demek sepet demek ya aslında. Sepet coin'i ve yani burada 7 tane coin'in özelliği, ilk başta söylediğim 7 tane coin'i içeren bir bir sepeti aslında ve İşte buyback var, geri alım var, burning var diyor ve governance token, yani aynı zamanda bir platformun olabildiğince gelecekte merkeziyetsiz olabilmesi için bunun belki de hedeflendiğini burada görüyoruz ve burada işte kararların birlikte alınabilmesi için aslında bir governance token işlevi de görüyor. Yani bir yönetişim token'ı. Dedik staking platformu var. Bu bir diğer özelliği. Bu da zaten 5000 tane BSKT token'ı stake etmek gerekiyor. Evet, şimdi olaylar böyle. Deflasyon özelliği var. %2'si yakılıyor. %2'si komisyon olarak alınıyor. %1'i yakılıyor. Yani deflasyon
erozyona maruz kalıyor. Token'ın miktarı düşürülüyor. Ve onun dışında da %1'i de tekrardan geri ödül havuzundan dağıtılıyor diye burada zaten paylaşıyorlar. Evet, tokenomics kısmında zaten bu satış pool'larında %70'inden fazlası zaten bu BSKT token olarak ve %10'u da DEX'lerde liquidity olarak saklanıyor gibi yani transparan diyor ve yani burada zaten açıklamış ve tabii bir diğer özelliği de unique bir NFT tokenları var diye burada ekliyor zaten. Burada da hemen şuraya gitmek gerekirse, evet bak şimdi NFT kartlarından bahsediyor. Governance platform ve NFT kartı diyor ki bu NFT'ler diğerleri gibi değil diyor, bak burada da yazıyor. Bunları tanıttığımız için mutluyuz. Bu NFT'ler diğerleri gibi değil. Burada aslında siz ne yapıyorsunuz? BSKT Governance platformunda, yönetişim platformunda oy gücünüzü artırıyorsunuz diyor. Yani aslında bunlar bir oy gücünü artırmak için bir kart, aslında böyle bir olaya girmiş. Evet, şöyle baktığımız zaman zaten burada da görüyoruz. Henüz yeni başlamış tabii ki de, yani şurada baktığımızda zaten 5 gün önce, burada da dün bir tane post girmişler. Burada da neyin nasıl olduğunu yazıyor. Bunları da okuyabilirsiniz isterseniz. Evet, yani bu platforma nasıl katılabilirim? İşte tokenomics'i, voting power units, yani oy verebilme gücü vesaire detayları zaten yazıyor. Şimdi şöyle bir bakmak gerekirse, evet burada zaten white paper kısmını şöyle bir inceleyelim dostlar. En baştan şöyle bir bakalım Basketcoin white paper'ı. Evet, şöyle bir baktığımız zaman da evet, şöyle bir iniyorum. Genel olarak white paper zaten aşağı yukarı böyle. Burada karakteristik yapısını paylaşıyorlar BSKT token'ı, yani Basketcoin'in. Evet, burada da zaten işte deflasyonist olması, staking opsiyonları sunması gibi özellikleri var ve tabii ki de burada zaten nedir? Yani mesela sepetin aslında dağılımını burada görüyoruz. Bitcoin'den %25'i sepetin, burada anladığım kadarıyla %25'i Bitcoin, %25'i Ethereum, %10'u Polkadot, SmartKey, SK %10, YFT Finance %10 ve USTC Coin %10 ve Basketcoin'de %10 gibi bir olay yapmışlar. Evet, şimdi şöyle bir bakıyoruz, tekrardan size de gösteriyorum buradan. Evet, burada da zaten staking platformunun işleyişi, demin anlattığım şeyi size burada anlatıyor. İşte %2 komisyon, yarısı bunun yakılıyor, tamamen aslında platform dışına aktarılıyor. Yani aslında çöp oluyor anlamına geliyor bu. %1'i de işte bu aylık dağıtılan havuzlara aktarılıyor gibi olayları var. Evet, şöyle bir zaten detaylarını burada görüyoruz. Evet, şimdi dostlar tabii şeyi de konuşmak lazım burada. Evet, yani böyle bir Basketcoin yapmışlar ama hani bu gerçekten yani şey olur mu? Nasıl söyleyeyim size? Normal bir sepet yapmakta farkları neler, değil mi? Yani bunu da masaya yatırmak lazım. Abi şunu söyleyeceğim bak. Normal sepet yaptığın zaman o sepetin her şeyine sen hakim olursun. Yani borsada tutarsın vesaire. Hani orada alırsın, satarsın. O tamamen sana kalmış. Yani o sepeti öyle bir ayarlayabilirsin. O bir manuel bir sepettir. Burada da tabii sen ben böyle bir sepet yaptım diye beyan eden bir coin'i aldığın zaman aslında bütün yetkileri ona devretmiş oluyorsun. Dolayısıyla bütün yetkileri devretmek, yani çok fazla bir rakamla bunu yapmak bana çok mantıklı gelmiyor. Bak, eğri doğruya doğru söylüyorum. Orada ne yapmak lazım? Eğer bu mantığına yatıyorsa, aklına yatıyorsa, kendi araştırmanı yaptıktan sonra olabildiğince minimal rakamlarla, çok minik rakamlarla denemek lazım. Staking'ini deneyebilirsin. Yine çok minik rakamlarla ama denedin, baktın güzel gidiyor. Ondan sonrasında zaten tamamen sana kalmış şekilde bunu devam ettirebilirsin veya istersen hani bitirebilirsin. Orası sana kalmış. Evet, şöyle bir roadmap'ine baktığımız zaman da evet, 2018'de projenin başladığını görüyoruz. Yani çok da erken değil. 2019'da işte strateji ve çeşitli testlerin yapıldığını, 2020'de ürün konseptini geliştirmesi diye zaten staking'tir vesairedir falan buralarda var. Evet, aslında biraz daha fazla borsaya girmesini ben teknik olarak beklerdim. Belki de gelecekte bunlar olabilir. Şimdi evet, şöyle bir baktığımız zaman zaten 2022 roadmap'inin bu önümüzdeki 3 ay içerisinde yayınlanacağını burada zaten beyan etmişler. Ve işte çeyreklik dilimlerle, yani yılı 3'e bölerek, daha doğrusu evet 3 aylık periyotlarla geri alım ve yakım sürecinin başlamasını da burada zaten söylemişler. Evet, Twitter'da da baktığımız zaman zaten bakın 27'sinde burada bir tweet'i pinlemişler. Uniswap'ta işlem yapılabiliyor diye burada paylaşmışlar.
Evet, bu güzel. Yani Uniswap'ta ve tabii ki de 30'unda da işte bir buyback ve burn. 229.083 BSKT token'ı yakıyoruz diyor. Evet, burada da burn'ü izleyebilirsin diyor. Kontrat adresine gönderiyor bizi. Evet, bak burada detayları var. Ki zaten mesela Coinbase'de de bunu, tabii ki de Coinbase listeli değil. Coinbase'de alınıp satılmıyor ama Coinbase'in veri tabanına işlemişler. Bu güzel, yani en azından burada da görmek güzel. Ha tabii şunu da söylemek lazım, yani başta söylediğim gibi hani böyle büyük rakamlarla girmemek lazım. Zaten bu videoda anlattığım hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değil. Fakat neye bakıyoruz abi? Burada biraz daha dediğim gibi yani böyle bir hızlı şekilde yapılabilecek bir sepeti olabilir. Ama tabii ki de çok büyük rakamlarla girmemek ve kaybettiğinde seni üzmeyecek rakamlarla minimal denemek lazım. Evet, sonuçta yeni şeyleri de bir yandan denemek gerekiyor. Ben de burada kısaca bu tarz yeni olayları anlatmaya çalışıyorum. Evet, şöyle istatistiklere bir bakalım şuradan. Evet, token infosudur, supply kısmı, piyasada ne kadar. Bunlar aslında buralardan daha doğru bilgiler alınabilir. Mesela bu işte CoinGecko'da, CoinMarketCap'te birazcık böyle bir bazen veriler şaşabiliyor. Buradaki verileri bence daha dikkate almak daha doğru olabilir. Evet, value'ya baktığımız zaman zaten işte genel sepetin dağılımında burada görüyoruz. Calculator var. Buradan hesaplama. Burn infosu, ne kadar burn edilmiş, yakılmış. Staking tarafında işte aylık mesela bu ayki ödül havuzundan ne kadar gitmiş? 79.827 adet BSKT token, yani basket coin gitmiş. Burada da zaten bunu 0.10'la çarparsak aşağı yukarı detaylarını görebiliriz. Evet dostlar, gerekli linkleri açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bakabilirsin. Tabii ki de anlattığım bir yatırım tavsiyesi değil. Bunun da altını çizeyim. Burada da zaten platform vesaire detaylıca bakabilirsin. Evet, görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Bye bye. Hoşça kal.